Merhaba, ben Orkun. Konumuz sahte ürünler ve bunların yarattığı sorunlar. Biraz daha tatsız bir konu, sahte ürünler. Biliyorum kimsenin çok hoşuna gitmiyor, benim de çok hoşuma gitmiyor ama konuşmamız lazım. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Hem özel SPX.com.tr'nin kendi mail tarafından hem videoların altına bu konuyla ilgili çok fazla, belki de en fazla soru duyduğumuz, yorum duyduğumuz konuların başında geliyor. Sahte ürünler çok ciddi bir sorun bir kere. Sahte ürünlerin dışında birazdan bahsedeceğim bir de direkt dolandırıcılık kanalları var. Yani sahte ürün bile yok ortada. Bir de bu var. Ve bu konuyla ilgili bizim yapabileceklerimiz veya bizim gibi distribütör olan firmaların, ürünün Türkiye resmi ithalatçısı olan firmaların veya markanın sahiplerinin diyelim yapabileceği sınırlı şeyler var. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Bir kere en çok gelen soru, bir ürünün sahte olduğunu nasıl anlarız? Şimdi bir ürünün sahte olduğunu, sahte ürünün kalitesine göre, yani nasıl üretildiğini, dış görüntüden bahsediyorum bu arada. Dış görüntüsünün, bu arada masada gördüğünüz her şey orijinal ürünler, yanlış anlaşılmasın. Özellikle sahte bir ürün getirmedik buraya. Elimizde de yok böyle bir ürün kıyaslama yapmak için. Ama şimdi ben size orijinal bir Salomon bot tutuyorum elimde, Gore-Tex. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım biraz. Sahte ürünleri bazen dış görüntüsünden ayırt edemeyebilirsiniz. Ama özellikle SPX.com.tr'nin de girdiğiniz zaman gördüğünüz ürünler zaten görüntüden çok daha fazla teknolojik içerik taşıyorlar. Yani bu bota baktığınız zaman bu bot sadece renkleri değil, görüntüsü değil. Bu botu siz zaten teknolojik özellikleri yüzünden satın alıyorsunuz. Bu ürünün sahtesini bir şekilde kandırılarak veya bilerek satın aldığınızda bir kere bu teknolojik özelliklerin hiçbirinin olmayacağından emin olabilirsiniz. Üzerinde Gore-Tex yazabilirler, hiç sorun yok. Çünkü sahte bir üründe engelleyen hiçbir şey yok. İstediği her şeyi, istediği markayı, istediği logoyu, istediği teknoloji üzerine yazabilir. Bir kere bunların olmayacağından emin olabilirsiniz. İçine hiçbir teknoloji olmayacak. Taban özelliklerinin hiçbiri olmayacak. Ürünün işçiliği ve kalitesi hiçbir zaman bu elimde tuttuğum bot gibi olmayacak. Benim gözüm profesyonel olduğum için bu konuda sahte bir ürünü gördüğümde anında anlayabiliyorum. Fakat YouTube'da yine şöyle videolar, hemen bir arama yaparsanız görürsünüz. Şu web sayfasından, özellikle yabancı web sayfaları bunlar ne yazık ki. İsmini ben burada vermek istemiyorum. Konunun hukuki tarafını tam bilemediğim için isim vermek istemiyorum ama bildiğiniz çok büyük web sayfalarından yurt dışından gelen botlar, montlar ve bizim sektörümüz dışında elektronik aletler, her türlü ürün var, sahte ve bunların çok ciddi bir bölümü sahte. Bu ürünleri ben o videoya girin mesela, herhangi bir tane seyredin, orijinal dediği videoyu. Ürünün zaten ben daha videoyu seyrederken ürünün sahte olduğunu görüyorum. Fakat arkadaş açarken şöyle bir yorum yapıyor. Bakın üzerine etiket koymuşlar. Bakın Salomon etiketi de var. Şimdi arkadaşlar lütfen bu da Salomon etiketi yapmak ne kadar zor olabilir? Adam ayakkabıyı yapmış. Üzerine tabii ki Salomon etiket koyacak. Tabii ki üzerine Salomon koyacak. Ve tabii ki bir tanesinde de poşette gelmiş, diyor ki poşette bu kutusu yok, acaba orijinal mi? Kutuyu yapmak çok mu zor? Nitekim başka bir videoda kutuyla gelmiş. Bu sefer arkadaş diyor ki bakın hem de o kutusu var Salomon. Şimdi burada gerçekten daha detaylı düşünmek lazım. Bu ayakkabının sahtesini yapan adam bunun kutusunu da yapar, etiketini yapar, buraya Gore-Tex'i de yazar. Dolayısıyla bunu anlayabileceğiniz yer bu değil. Ve profesyonel olmayan bir göz olarak siz bakarak da bunu anlayamazsınız. Anlayabileceğiniz yer, kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız otorize, yani bu konuda yetkilendirilmiş bir satış noktasına alışveriş yapacaksınız. Ve ürünün fiyatına bakacaksınız. 700 liralık bir botu siz kalkıp da 100 liraya alıyorsanız %90, hatta belki de 99, %100 demeyeceğim. Hani belki bir yerin, dünyada bir yerin elinde bu ürünler 4 sezon önceden kalmıştır da adamlar batmıştır da 100 lira ürünü satıyordur. Hani diyelim o %1'i bırakalım. Bu ürün bir kere sahte olacağı artık garanti gibi bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü 700 liralık bir botu 100 liraya alamazsınız. Salomon bu botu 100 liraya ürettiremiyor çünkü. O yüzden böyle bir şey yok. Aynı şey tabii Jack Wolfskin için. Salomon'u örnek verdik. Çok gördüm videolarını. YouTube'da da çok fazla var. İşte yurt dışından Salomon bot aldım. İşte 600 liralık botu 100 liraya aldım falan gibi. 30 dolar aldım, 35 dolar aldım. Bu ürünler sahteler, bu ürünlerden uzak durmanız lazım. Teknolojik özellikleri yok ve daha da
çocuklarınızı, eşinizi, sizi, yakınlarınızı çok ilgilendirecek başka bir konuya geleceğim. Bütün bu markaların, rakiplerimiz de dahil bu arada buna. Sadece Salomon, Merrell, Jack Wolfskin bizim sattığımız ürünler değil. Bizim rakiplerimizin sattığı ama kurumsal rakiplerden bahsediyorum, orijinal ürünlerden. Sattığı ürünler de hem dünyada ilk önce fabrikada test ediliyor. Kanserojen maddelere, insan sağlığı için gerekli maddelere karşı çok yoğun testlerden geçiyor. Sonra buraya geldiğinde gümrükte geçtiği testleri size anlatamam. Bazen bir ay sürüyor bir tane ayakkabının gümrükten çıkması. Tabanı ayrı test ediliyor, bağcıkları ayrı test ediliyor, bileği, içi, deriye değen yeri. Şimdi sahte bir ürünün nasıl kanserojen maddeler neler içerdiğini hakikaten bilemiyorum ve tahmin etmek istemiyorum. Çünkü çok kötü olduğunu tahmin ediyorum. Fiyatından yola çıkabilirsiniz. O yüzden bir kere kendinize bunu yapmayın. Dayanıklılığı olmayacak, teknolojik özellikleri olmayacak, aynı zamanda da sağlığınız açısından kesinlikle faydalı olmayacağını size garanti ediyorum. Aynı şekilde yine montlarda, mesela kas tüyü montlar var. Görüntüsü kas tüyü, yine sahte ürünlerden bahsediyorum. Fakat ürün kas tüyü değil. Ve şunu diyebiliyorlar, Salomon işte 700 liraya satıyor montu. Veya Jack Wolfskin 700 liraya satıyor, North Face 700 liraya satıyor. Ben bu ürünün North Face ceketin aynısını, mesela North Face'in de var çok sahtesi. Diyor ki ben bu ürünü 150 liraya aldım. O ürün bir kere kas tüyü değil. North Face'in içinde kullandığı zaten değil. Ve en önemlisi zaten logo hırsızlığı var. Ortada bir hırsızlık var. Ağır bir kelime ama bu. Sahte ürünü biri üretiyorsa başka birinin markasını çalıyor demektir. Zaten bir kere her şeyden önce bu var. Yani olay başlı başına hem ahlaklı değil hem de mantıklı değil. Yani sizler için de yapan için zaten ciddi bir ahlaksızlık söz konusu. Bunu aldığınız zaman sizin için ciddi bir kandırılma söz konusu. Lütfen sahte ürünlerden uzak duralım. Bundan uzak durmanın en güzel yolu da yetkili satıcılardan, bildiğiniz yetkili satıcılardan, özellikle internetse yetkili bildiğiniz bir satıcıdan, güvendiğiniz bir yerden fiyatına da bakarak ürünü öyle satın almak. Yani 700 liralık bir ürün 350'ye düşebilir mi? Düşebilir. 299 lira olabilir ama 89 lira olamaz. Şimdi son konuyu, videoyu biraz daha hemen kısaltmak için çok hızlı geçeceğim burayı. Bir de yine bana şahsen de, çevremden de, arkadaşlarımdan da, WhatsApp'tan, telefonda çok sorulan bir şey var. Instagram'da özellikle işte ürün çıkıyor. North Face bot. 900 TL üzeri çarpı 89 lira. Şimdi burada sahte üründen de çıkıyoruz. Apayrı bir kategoriye geçiyoruz. Şimdi dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Orada öyle bir ürün bile yok ortada. Ve biz bunu test ettik. Ürünü diyorlar ki, ürünü zaten ödeme almıyorlar. Kapıda ödeyeceksiniz diyorlar. Kutuyu size teslim etmeden de ürünü size vermiyorlar. Ürünü açtığınızda bakın içinden biz almadık, teslim almadık. İçinden salatalık çıkanlar. Plastik çarık çıkanlar. Tuvalet kağıdı çıkanlar. Bunlar direkt dolandırıcı. Ve aslında bunun kanundaki suçu çok daha büyük. Biz ne yapıyoruz? Diyorlar ki siz niye buna engel olmuyorsunuz? Biliyorsunuz arkadaşlar sosyal medya, internet öyle bir şey ki biz bir sayfayı durduruyoruz, Instagram'a başvuruyoruz, Facebook'a başvuruyoruz. Ertesi gün durduruyorlar veya 2 gün içinde. Adamlar başka bir isimle tekrar çıkıyorlar. Burada artık bizler akıllı olacağız. 900 TL'lik bir ürünün 89 liraya satılamayacağını, hatta bir tane çok komikti gördüm. Diyor ki Salomon bot ve Salomon kas tüyü set diyor, 139 lira diyor. Şimdi bunları o yüzden biz dediğim gibi biz kendimiz akıllı olacağız. Gözümüzü açacağız ve bu tarz tuzaklara düşmeyeceğiz. Bu konuda şu anda tahmin ediyorum başka yapılabilecek bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.